Merhaba değerli izleyiciler. Konformal döngüsel kozmoloji serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde konformal döngüsel kozmolojinin karmaşık bir yönünü araştıracağız. Konularımız arasında ardışık eonlar arasında konformal bir faktör olan omega aracılığıyla geçiş yapmanın matematiksel ve fiziksel sonuçları, karşılıklılığı ve kütle çekimsel, elektromanyetik ve skaler alanlar için çıkarımlara değineceğiz. Konformal döngüsel kozmoloji teorisinde konformal faktör olarak adlandırılan bir matematiksel yapı, ardışık evren dönemleri arasında sürekliliği sağlamak için kullanılır. Bu teori evrenin bir büyük patlamadan diğerine sonsuz döngüler halinde var olduğunu öne sürer. Bu döngülerde her evren dönemi bir öncekinin sonundan doğar ve bu geçiş sırasında konformal faktör devreye girer. Bu faktör iki ardışık evren döneminin geometrik özelliklerini ölçeklendiren bir araçtır ve bu geçişin düzgünlüğünü sağlar. Teorinin temelinde bir evren döneminin sonunda evrenin genişlemesi nedeniyle metriklerin farklı ölçeklerde olduğu, ancak bir sonraki evrenin başlangıcında bu ölçeklerin düzgün bir şekilde yeniden yapılandığı fikri yatar. Konformal faktör bu geçişi matematiksel olarak ifade etmektedir ve iki evrenin fiziksel yapılarının sürekliliğini sağlar. Örneğin bir evren dönemi sona erdiğinde konformal faktör sıfıra yaklaşır. Bu da evrenin metrik yapısının büyük ölçüde genişlediği anlamına gelir. Sonraki dönemde ise bu faktör ters bir şekilde sonsuza ulaşır. Bu da evrenin yeni bir başlangıç yaptığına işaret eder. Bu geçiş sırasında enerji, kütle ve diğer fiziksel büyüklüklerin düzgün bir şekilde aktarıldığı varsayılır. Bu da bir evren döneminden diğerine geçişte fiziksel sürekliliğin korunmasını sağlar. Bu sürekliliği sağlamak için kullanılan matematiksel araçlardan biri, evrenin genişleme ve küçülme süreçlerini düzenleyen bağıntılardır. Bu bağıntılar evrenin yapısal özelliklerinin fiziksel alanların, örneğin ışık, elektromanyetik dalgalar veya yerçekimi dalgaları gibi bir evrenden diğerine düzgün bir şekilde geçmesini sağlar. Teorinin önemli bir yönü bir önceki evren döneminden kalan fiziksel izlerin yeni dönemde de korunabileceğini öne sürmesidir. Örneğin kozmik mikrodalga arka plan ışımasında gözlemlenen belirli desenler veya yapılar bir önceki evrenin kalıntıları olabilir. Bu teorinin gözlemlenebilir öngörüler sunmasını ve test edilebilir olmasını sağlar. Ancak bu teoriyle ilgili bazı zorluklar bulunmaktadır. Birincisi, konformal faktörün fiziksel mekanizması tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Yani bu faktörün nasıl işlediği ve neden iki evren dönemi arasında böyle bir geçiş sağladığı konusunda herhangi bir net açıklama yoktur. İkinci olarak bu teori büyük ölçüde matematiksel sürekliliğe dayanır. Ancak enerji yoğunluğu, eğrilik gibi fiziksel büyüklüklerin bu geçiş sırasında nasıl davrandığı, gözlemlenebilir etkiler yaratıp yaratmadığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Son olarak bu teorinin öngörülerinin diğer kozmoloji teorilerinden, örneğin enflasyon teorisinden nasıl ayırt edilebileceği konusu hala tartışmalıdır. Şimdi de teorinin daha derin çıkarımlarına ve ilgili alanlarına göz atalım. Elektromanyetik radyasyon ve Maxwell denklemleri bunlardan birisidir. Elektromanyetik alanlar konformal döngüsel kozmoloji çerçevesinde Maxwell denklemleriyle tanımlanır ve bu denklemler elektromanyetik alanların konformal değişmez bir şekilde yayılmasını garanti eder. I artı sonsuzluk bölgesinde elektromanyetik alan tensörü F'nin sonlu olması elektromanyetik dalgaların polarizasyonu ve yoğunluğunu belirler. Ancak konformal değişmezlik ilkesi burada U eksi bölgesinde sıfıra eşit olmasını gerektirir. Bu özellik elektromanyetik dalgaların ardışık eonlar, kütlesiz parçacıklar boyunca düzgün bir şekilde geçiş yapabileceğini, ancak bu geçişin temel olarak konformal faktörün davranışıyla düzenlendiğini gösterir. Burada I artı evrenin son dönemini temsil ederken U eksi bölgesi de evrenin başlangıcını temsil eder. Omega'nın sıfıra yaklaşmasıyla birlikte F tensörünün kaybolması elektromanyetik radyasyonun ardışık eonlar arasında fiziksel sürekliliği koruyabileceğini destekleyen bir argüman olarak öne çıkmaktadır. Kütle çekim ve elektromanyetik radyasyonun bu şekilde ele alınması, konformal döngüsel kozmolojinin fiziksel yapıların bir eondan diğerine geçişi nasıl modellediğine dair önemli ipuçları sunar. Bu bağlamda bazı temel çıkarımlar yapılabilir. Birincisi, Weyl eğrilik hipotezinin güçlü gerçekleşimidir. Konformal eğriliğin U-de sıfırlanması, konformal döngüsel kozmolojinin Weyl eğrilik hipotezini matematiksel olarak güçlü bir şekilde desteklediğini gösterir. Bu ardışık eonlar arasında düzgün bir konformal geometri sağlar.
Kütlesiz alanların kalıcı olması gerekir ve bu da kütleli parçacıkların birbirine dönüşümünden, crossover'dan önce dinlenme kütlelerini kaybetmesini gerektirir. Bu sonuçta fiziksel ve matematiksel tutarlılığı güçlendiren önemli bir argümandır. Ancak bu çıkarımlar bazı sorulara da yol açar. Kütlesiz alanların geçişinde elektromanyetik ve kütle çekim dalgalarının sürekliliği açıkça ele alınmış olsa da diğer alanların, örneğin kuantum alanlarının konformal yapıdaki davranışı hala açık bir sorudur. Konformal döngüsel kozmolojinin öngördüğü bu süreçler gözlemlenebilir mi? Örneğin kozmik mikrodalga arka planı üzerindeki belirli desenlerin veya izlerin bir önceki eondan kalmış olduğunu kesin olarak doğrulamak mümkün müdür? Ve bu konuda daha ileri gözlemsel çalışmalar da gerekmektedir bu yüzden. Omega'nın nasıl sıfıra yaklaştığı ve fiziksel olarak bu süreçte hangi mekanizmaların rol oynadığı net değildir. Bu teorinin temelindeki fiziksel süreçlerin daha derinlemesine araştırmasını da gerektirir. Konformal döngüsel kozmoloji teorisinde skaler alan, evrenin geometrik yapısında bir ölçekleme serbestliği sağlayan bir araçtır. Bu alanın ardışık evren dönemleri arasında geometrik yapıları düzenleyen bir rolü vardır. Ancak bu süreçte fiziksel bir etkileşimi olmadığı belirtilir. Bu nedenle bu skaler alana hayalet alan denir. Hayalet alan bir anlamda metriği bir geçiş sürecinde dönüştüren bir düzenleyici olarak işlev görür. Bu süreç sırasında fiziksel bir varlık olarak değil, yalnızca matematiksel bir araç olarak tanımlanmaktadır. Geometrik düzenlemedeki bu rolüne rağmen evrenin büyük patlamasına denk gelen geçiş sırasında bu alan hayalet durumundan çıkarak fiziksel bir varlık kazanır. Bu değişim bu skaler alanın bir sonraki evren döneminde karanlık madde gibi davranabilecek fiziksel bir yapıya dönüşebileceğini öne sürer. Böylece skaler alanın başlangıçtaki saf matematiksel rolü evrenin daha sonraki dönemlerinde fiziksel bir maddeye evrilir. Yeni bir evren döneminin büyük patlaması sırasında skaler alanın fiziksel bir varlık olarak ortaya çıkışı bu alanın konformal döngüsel kozmoloji içinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu bağlamda skaler alan elektromanyetik veya kütle çekim alanlarından farklı, başlangıçta tamamen bağımsız bir katkı sağlar. Evrenin bu erken aşamasında skaler alanın fiziksel özellikleri evrenin enerji yoğunluğuna ve madde yapısına katkıda bulunabilir. Zamanla bu alanın fiziksel evrimi evrenin karanlık madde bileşenine dönüşme potansiyelini taşır. Bu konformal döngüsel kozmolojinin yeni bir eonda karanlık maddenin ortaya çıkışını açıklamak için sunduğu bir model olarak görülebilir. Skaler alanın bu dönüşümü yalnızca fiziksel bir geçiş süreci olarak değil, aynı zamanda evrenin kozmolojik bileşenlerinin evrimi açısından da önemlidir. Bu model skaler alanın hem geometrik düzenleyici hem de fiziksel bir varlık olarak çift işlev üstlendiğini göstermektedir. Kütleli parçacıkların kütlesiz parçacıklara dönüşüm süreci crossover olarak adlandırılır. Skaler alan yalnızca bir matematiksel araç olarak işlev görürken bu sürecin sonunda fiziksel bir varlık kazanır ve evrenin karanlık madde bileşenlerine dönüşebilir. Bu teorinin başarılı bir şekilde doğrulanması için skaler alanın fiziksel geçiş mekanizmasının daha iyi anlaşılması ve gözlemsel kanıtlarla desteklenmesi gerekmektedir. Örneğin skaler alanın evrenin geniş ölçekli yapısı veya kozmik mikrodalga arka plan üzerindeki etkileri incelenebilir. Bunun yanı sıra teorinin diğer kozmolojik modellerden nasıl ayrıştığı ve hangi özel gözlemsel öngörüler sunduğu da araştırılmalıdır. Sonuç olarak bu teori skaler alan kavramıyla evrenin döngüsel yapısına dair yeni bir perspektif sunmaktadır. Matematiksel zorluklarından da ve fiziksel tutarlılığından da bahsedecek olursak, alanların doğrudan bir eondan diğerine taşınması, bir sonraki eonda kütle çekim sabitinin negatif bir değere dönüşmesine yol açabilir. Bu durum fiziksel olmayan sonuçlar doğurur. Bu problemi çözmek için geçiş sırasında konformal faktörün tersine çevrildiği bir yöntem benimsenir. Bu yöntem ardışık eonlar arasında matematiksel ve fiziksel sürekliliği koruyarak teorinin tutarlılığını sağlar. Teori yalnızca kütlesiz alanların evrenin sonraki dönemine taşınabileceği varsayım üzerine kuruludur. Bu varsayım alanların geçiş sırasında düzgün yayılımını sağlar. Aynı zamanda tüm parçacıkların dinlenme kütlesinin yok olması gerektiği fikriyle tutarlıdır. Bu, kozmolojinin temel bir gerekliliğidir ve konformal yapının sürekliliğini sağlamaya yönelik bir adımdır. Geçiş sırasında konformal faktörün tersine çevrilmesi, kozmolojinin döngüsel yapısının temelini oluşturur. Bu davranış ardışık eonlar arasında doğal bir geçiş sağlar. Ayrıca bu mekanizma evrenin konformal yapısını kodlayarak alanların düzgün yayılmasını da garanti eder.
Yani EON'da bir skaler alanın ortaya çıkışı önemli kozmolojik çıkarımlara yol açar. Bu alan karanlık madde için başlangıç koşullarını sağlayabilecek bir aday sunmaktadır. Ayrıca önceki EON'un konformal yapısıyla yeni EON'un fiziksel metrikleri arasında bir köprü kurar. Bu karanlık madde gibi evrenin büyük ölçekli yapısına katkıda bulunan temel süreçleri de anlamamıza yardımcı olmaktadır. Yeni bir EON'un başlangıcında konformal eğriliğinin sıfır olması, her EON'un minimum kütle çekimsel karmaşıklık durumunda başladığı hipotezini güçlendirir. Bu durum konformal döngüsel kozmoloji bağlamında termodinamiğin ikinci yasasıyla da uyumlu bir sonuç sunar. Bu teorideki geçiş konformal faktörün tersine çevrilmesi yoluyla gerçekleşir ve bu uzay zaman geometrisinin sürekliliğini sağlamada matematiksel olarak sağlam ve fiziksel olarak tutarlı bir mekanizma sunar. Skaler alanların ortaya çıkışı ve Weyl eğrilik hipotezinin güçlendirilmesi evrenin döngüsel yapısını anlamamızı derinleştirir. Ancak negatif kütle çekim sabitlerinin yorumlanması ve skaler alanların karanlık maddeye dönüşümü gibi konular daha fazla teorik ve gözlemsel çalışma gerektiren önemli zorluklardır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.